Merhabalar arkadaşlar, Örgü Kursu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çiçek gibi motif yapımını anlatacağım arkadaşlar. Yapımı çok kolay ve örmesi de bir o kadar zevkli bir model. Birçok kullanım alanı yine bu modelde de mevcut arkadaşlar. Ama yazın çiçek gibi kol çantaları yapmak bu modelde eminim çok güzel olacaktır. Hatta kanalımda çanta yapımını da bu modelde paylaşmayı düşünüyorum inşallah. Bu şekilde 3 renk kullandım. Her iki modelde de. Şimdi iplerim Alize Cotton Gold arkadaşlar. Örerken tığ numaram hemen göstereyim şu şekilde. 6 numara 3,5 milim tığ kullanacağım. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Bildirimleri açtığınızda ise bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kanalımı ziyaret ederek de yüklediğim bir önceki videolara ulaşabilirsiniz. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle şu şekilde hardal sarısı bir ip kullanacağım. Orta motifini yapmak için. Orta kısmını yapmak için. Ne yapıyorum arkadaşlar? Parmağıma 2 kere şu şekilde doluyorum. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halka yaptıktan sonra tığımı geçiriyorum. İpimi sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yuvarlağın içerisine tığımın üzerine ipimi alıyorum. 1, 2 de çıktığım trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım. 2 de çıktığım trabzan yaptım. Toplamda zincirle beraber baştaki bu 3 zincirimizle beraber 16 tane trabzan yapmış olacağız. On altı trabzanımızı tamamlayalım. Toplamda 16 trabzanı hazırladım arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaki sihirli halkamızı şöyle asılalım. Yuvarlak haline getirelim. Sonrasında ilk baştaki zincirimin tepe ilmeğine kaydırma yaparak ipimi birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve koparıyorum. Kopardıktan sonra şöyle ince bir tığ aldım. Şuradan ipimi aldım. Sonrasında buradan alacağım. Şöyle ipimizi gizlemek için. Arkada iplerimi, kalan iplerimi bağlıyorum. Sonrasında fazlalık olanları koparacağım ki örerken elime gelip durmasın diye arkadaşlar. Evet. İlk rengimizle bu şekilde yuvarlağımızı oluşturmuş olduk. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Diğer rengimizde ise bu şekilde fuşya pembe tarzı bir renk kullanacağım. Yine bu da Alize Cotton Gold arkadaşlar. Şu şekilde tığıma ipimi sabitliyorum. Sabitledikten sonra herhangi bir yerden şuradan bir tane başlıyorum. Bir sık iğne yaptım. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Hemen 7. değil, onun bir altından yani 6. zincirimize batıyorum. Ortasından bir sık iğne yapıyorum.
Sırasıyla yine bir sık iğne yapıyorum. Aşağıya kadar yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet. Son sık iğnemi de yaptım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yapmış olduk. İlk baştakine yapmıyoruz. Sonra yanındakine hemen sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi bir yanındakine geçtim. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yapıyorum. Zincir çekiyorum. 7 zincirin hemen yanındakinden aşağıya kadar sık iğne olarak gidiyorum. Evet. Sonrasında bakın şuradaki ilmeği kaçırmayalım. İlk başlangıç ilmeğimizin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında yine 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincire 6 tane sık iğne yaparak aşağıya kadar iniyorum. Bu şekilde 3 tane yapmış olduk. Toplamda 8 tane yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaprağımız var. Diğer geri kalanları da tamamlayalım. Şu şekilde bakın. Sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonuna kadar geldiğimizde elimizde 8 tane bu şekilde yaprak ortamız oluşmuş olacak. Evet, sıra sonuna geldiğimde arkadaşlar bakın şöyle bir önceki ilmeğimle şöyle kaydırma yapıyorum. Kaydırma yaptıktan sonra buradaki başlangıç ilmeğime de kaydırmayla geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine bir sık iğne yapıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi yaprak kısımlarımıza geçiyoruz. Yaprak kısımlarımıza geçerken bakın ilk baştaki şu dibine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine buraya bir tığımın üzerine aldığım yalancı trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Yanındakine geçtim. Buraya ise 1, 2 de çıktığım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yine 1, 2 de çıktığım trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Yanındakine geçtim. Burada ise yine trabzan yaptım. Aynı yere bir tane daha battım. Bu şekilde 2 tane aynı yere trabzan yapmış olduk. Şimdi tığımın üzerine aldım. Sonuncuya geldim. Sonuncuda ise yine aynı yere birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Ve üçüncüyü yaptım. 3 tane trabzan yaptım. Ne yaptık? Bir sık iğne, bir yalancı trabzan. Trabzan, trabzan, 2 tane trabzan aynı yere, sonra 3 tane aynı yere trabzan. Tığımın üzerine aldım. Hemen bakın burada ilk ilmeğimiz, karşıdaki ilk ilmeğimizin tepesine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum aynı yere. Şimdi aynı şekilde karşılıklı devam ediyoruz. Ne yaptık? 2 tane aynı yere trabzan yapmıştık. Yine aynısını yapıyoruz. Bakın. Sonrasında 2 tane yan yana, aynı yere değil de yan yana trabzan yapmıştık. Yaptım. Sonra yalancı trabzan, yani tek seferde çıkıyoruz tığımızın üzerine doladıktan sonra. En sondakine de bir tane sık iğne. Bu şekilde
Sonrasında şu arada bir tane sık iğne ile geçiş yapıyoruz. Bir tane sadece. Bakın. Sonra yine ilk dibindeki ilmeğimi bir sık iğne, tığımın üzerine alıyorum. Bir tane yalancı trabzan, tığımın üzerine alıyorum. Bir tane ikili trabzan, yanındakine yine aynı şekilde bir ikili trabzan daha. Sonra ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere 2 tane batıyorum. En uç tepe kısmımıza 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3. Dönüşte de direkt ilmek tepelerimiz belli zaten, bakın. Buradan hemen devam ediyorum. Üç tane aynı yere batıyorum. Sonra aynı yere 2 tane batıyorum. Karşılıklı. Daha sonra bir trabzan, yanındakine bir trabzan daha. Sonrasında bir tane yalancı trabzan. Sonrasında bir sık iğne. Geçişlerde de şu araya bir tane sık iğne. Evet. Bu şekilde bu şekilde yapraklarımız oluşuyor arkadaşlar. Toplamda 8 tane yaprağımızı, hepsine aynı işlemi yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ben bütün yapraklarımı bakın bu şekilde yaptım ve şuradaki şu ilk baştaki sık iğnenin ilmeğiyle kaydırma yaparak, bir tane de sık iğne yaparak ipimi koparıyorum ve artık diğer rengime geçeceğim arkadaşlar. İpimizi burada koparmış olduk. Bakın yapraklarımız bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi krem rengime geçiyorum. Krem rengim ile devam edeceğim. Bu şekilde, bu da Alize Cotton Gold arkadaşlar. Renk kodu 01 olması gerekiyor. Bazen soran arkadaşlarımız olabiliyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi yine ipimi tığıma sabitliyorum. Şu şekilde. Bakın. Sonrasında ise şöyle bakın, herhangi bir yaprağın arasından devam ediyorum. Şu aralarda birer tane sık iğne yapmıştık hatırlarsanız. Bunun arkadan şu şekilde tığımı geçiriyorum. Bir de buradan geçiriyorum. Şu şekilde alıyorum. Bakın. Sık iğne ile bağlıyorum. Araya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Diğer iki yaprağın arasına geldim. Diğer iki yaprağın arasında da yine şöyle geçiriyorum tığımı. İpimi alıyorum. Bir sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Hemen diğer yaprağımın arasına geldim. Bu şekilde başlangıç yerimize kadar aynı işlemi yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş. Bakın. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da yine aynı işlemi yapıyoruz. Şu ipimi şöyle alayım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, üç, dört, 5. Ve ilk baştaki ilmeğimin, bakın burada ilk başta yapmıştık. Şuradan kaydırma yaparak
birleştiriyorum. Sonra da buranın arasında yine kaydırma yaparak geçiyorum. Bakın. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Aynı yere bir tane trabzan yaptım. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum hemen içeriye. Sonrasında 1, 2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Yine bu boşluğun içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Burada bir köşe oluşturmuş olduk. Yani şöyle köşe kısmımız burada oluşturmuş olduk. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Karşı diğer ilmeğin ortasına geçiyorum. Burada ise 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın sadece 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Diğer boşluğa geçiyorum. Diğer boşluğa geçtiğimde burada yine köşe yapacağız. Köşeyi yaparken ne yapıyoruz? 3 tane trabzan yapıyorum. Sonra arasına 2 zincir ve köşe yapacağımız için yine aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bakın. Bu şekilde birinci köşemiz, ikinci köşemiz oldu. Araya bir zincir, diğer zincirlerimin arasına geçiyorum. Buraya sadece 3 tane trabzan yapıyorum. Araya bir zincir, buraya geçtiğimde ise köşe yapıyorum. Yani 3 tane trabzan. Araya 2 zincir. Hemen yine 3 trabzan daha yapıyorum. Aynı boşluğa. Bir zincir çekip diğer boşluğa geçiyoruz. Buraya sadece 3 tane trabzan yapıp araya bir zincir çekip diğer boşluğumuza geçiyoruz arkadaşlar. Diğer boşluğumuza geçince de hemen köşe yapıyoruz bir tane. Köşe yaparken araya 2 zincir çekip yine aynı boşluğun içerisine 3 tane trabzan yapmış oluyoruz. Bir zincir, sonuncuya geldik. Bakın burada 3 tane trabzan yapıp bir zincir çekip baştaki zincir tepemize kaydırma yaparak birleştiriyorum. Şöyle göstereyim. Arka kısımda bakın 4 köşemiz oluşmuş oldu bu şekilde. 4 köşe oluşturmuş olduk. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sıraya geçtiğimde 1, 2, 3 zincir çekmiş oldum. Tığımın üzerine aldım. Burası köşe. Bakın 2 tane zincir çektiğimiz yer arası. Buraya yine köşe olarak devam ediyoruz. Yani ne yapıyoruz? 3 tane trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir. Aynı yere bir 3 trabzan daha yapıyorum. Bakın. Bir zincir çekerek şimdi buraya geçiyorum. Bakın şu boşluğa. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Şimdi buradaki boşluğa geçiyoruz. Buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. Araya bir zincir. Şimdi köşeye geldik. Köşemizde de aynı işlemi yapıyoruz. 3 trabzan. Araya 2 zincir. Aynı yere 3 trabzan daha. Evet, bakın. Bu şekilde ikinci sıramızı krem rengimizde, hatta üçüncü sıramız ilk zincirle başladık. Sonrasında trabzan köşelerimizi oluşturduk. Şimdi
Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonuna geldiğimde de başta bir tane 3 tane zincir çekmiştik ya arkadaşlar. Onun da şöyle arasından ipimi geçirerek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Buranın trabzanı olmuş oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Hemen yanındakine bir trabzan. Hemen buraya bir trabzan daha. Bakın boşluklara bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yaprağımızın köşe kısmına gelen yaprağımı şu şekilde buraya sabitleyeceğim. Sabitlerken araya bir zincir çekiyoruz köşelere geçerken, biliyorsunuz. Geldim buraya. İlk trabzanımı yaptım. Tığımın üzerine aldım. Şuradaki iki tane üçlünün arasından, bak 3 3 yapmıştık. Buradan batarak, buradan da bu şekilde karşılıklı geçerek bir trabzan daha yaptım. Birleştirmiş olduk. Şimdi direkt hemen arkaya bir trabzan daha yapıyoruz. Köşe kısmımız olduğu için araya 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Yine buraya bir tane trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı yine buradan aradan alıp arkadan geçirterek alıyorum. 2 trabzan, bir tane daha aynı şekilde arkadan yapıyorum. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçeceğim. Bu şekilde köşemizi hem yapmış olduk hem de yaprağımızın birisini birleştirmiş olduk. Bir zincir çektim ve diğer boşluğa geçtim. Diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Araya bir zincir. Diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane daha trabzan yapıyorum. Araya bir zincir. Burada yapraklarımızın birisi bu sıramızda kalıyor. Yani köşelerdeki yapraklarımıza yapmış oluyoruz. Ortada bir tanesi kalacak. Şimdi diğer 3 tane trabzanımı yapıyorum. Araya bir zincir. Şimdi köşe kısmına geldim. Bakın köşe kısmında yine bir trabzan yaptım. İkinci trabzanımı tam bu ortadan tığımı geçiriyorum. Bir de buradan karşıya geçiriyorum. Bir trabzanla sabitliyorum. Üçüncü trabzanımı direkt arkadan yine yapıyorum. Araya 2 zincir çektim. Arkadan, yani şuraya yine bir trabzan, tığımın üzerine alıyorum. İkinci trabzanımızı böyle göbeğinden alarak bu şekilde sabitliyorum ve bir tane daha yapmış oluyorum. Araya bir zincir. Bakın iki köşemizde de yapraklarımızı birleştirmiş olduk. Arada bir tane kaldı. O bir taneyi diğer bir üst sırada birleştirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi yine buradaki boşlukta bir tane kalacak. Bir köşemizde yine bir tane yaprağımızı sabitleyeceğiz. Bir tane kalacak, birini sabitleyeceğiz. Sıra sonuna kadar, ilk başlangıç yerimize kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sıra sonuna geldikten sonra ilk baştaki ilmeğimin tepesinden kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın. Şöyle geriden alayım. Yok ya da şöyle. Pardon. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle bekleteyim. Şunu göstereyim. Şöyle 4 köşemizde de yapraklarımızı birleştirdik. Şimdi kalan yapraklarımızı birleştireceğiz. Ne yapıyoruz? 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Buradaki boşluğa geçiyorum. Buradaki boşluğa geçince burada 3 tane trabzan yapıyoruz. Biraz buraları hızlı anlatıyorum. Çünkü yani belli trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Köşemize geldik. Köşemize gelince yine aynı şekilde 3 trabzan, araya 2 zincir ve yine 3 trabzan olarak yapıyoruz.
Evet. Araya bir zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa geçtim. Boşluğa geçtiğimde yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Şimdi buradaki boşluğa geldim. Burayı boşluğa geldiğimde yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın. Geçişte araya zincir çekmiyorum. Direkt tığımın üzerine alıyorum. Buradaki boşluktan arka ilmeğimin tepe kısmından bu şekilde alıyorum. Birleştirirken trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Buradaki boşluğa geçiyorum. Birleştirirken arada zincir çekmeden direkt tığımızın üzerine dolayıp aldık arkadaşlar. Ve bakın birleştirmiş olduk. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Sadece burada zincir çekmedik. Sonra devam ediyoruz. Araya bir zincir, köşeye geldik. Araya 2 zincir. Geçişte bir zincir yapıyorum. Buraya geçiyorum. Araya bir zincir, buraya geçiyorum. Şimdi birleştirme yapacağımız yerde geçişte zincir çekmiyoruz. Tığımın üzerine aldım. Buradan işte 2 tane üçlü trabzanımın tam orta kısmından tığımı geçirerek bu şekilde geçiriyorum. Arkada da ilmek tepesinden alıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Buradaki boşluğa geçip yine 3 trabzan olarak devam etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 2 tane daha yaprağımızı birlikte birleştirmiş olduk. Bakın. Diğer geri kalanları da yapalım. Gelelim. Evet, son kısma geldim. Bakın. Son kısma geldiğimizde burada 3 tane zincir çektiğimiz için buraya 2 tane trabzan yapıyoruz. O zinciri de buranın trabzanı kabul edeceğiz. Şöyle arasından bakın, ilmek arasından kaydırma yaparak birleştiriyorum. 1 2 zincir çektim. Gördüğünüz gibi şu şekilde çiçeğimiz böyle oluşmuş oldu. Şimdi son bir sıra daha gideceğiz. Son sıramızı giderken tığımın üzerine alıyorum. Boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. İlmek tepelerine trabzanlarımı yapıyorum. Bakın. Arada birer tane zincir çekip geçiş yaptığımız yerlere bir tane trabzan yapıyorum. Sonrasında ilmek tepelerime trabzanlarımı yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Buradaki köşe kısmımıza geldiğimizde 1 2 trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. Son sıramızdaki köşe kısmımızı da bu şekilde 2 2 yapmış oluyoruz. Tığımın üzerine aldım. Yine ilmek tepelerine trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. Aralara birer tane trabzan. İlmek tepelerine trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar motifimizin kenarını tamamlayalım arkadaşlar. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Burada birleştirme yapmıştık ya. Bu aralara batmayacağız. Hemen direkt üstünden geçeceğiz bu şekilde. Onu da göstermiş olayım. Yani bu şekilde geçmiş olacağız. İlmeklerin tepesine batarak. Yani en son çiçek birleştirdiğimiz yerdeki trabzanlarımızın üzerine batıp geçeceğiz arkadaşlar. Sadece şu aralardakilere birer tane trabzan yapıyoruz.
Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonuna geldikten sonra da ilk ilmeğimin tepesinden kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Kopan ipinizi tığ yardımı ile, daha ince bir tığ kullanacağım ilmek aralarından geçebilmesi için, böyle ilmek aralarından aşağıya doğru ya da yani göz kararı bir şekilde kaydırma yaparak gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi motifimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Yapımı kolay ve basit arkadaşlar ve son zamanların en gözde en çok beğenilen modellerinden bir tanesi kendisi. Bu şekilde renk renk yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha farklı renklerde de çalışabilirsiniz. Bu şekilde umarım anlatımım faydalı olmuştur. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli, çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.